Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Emre. Umarım iyisinizdir. Her şey yolundadır. Bugün yine çok güzel bir video ile birlikteyiz. Geçtiğimiz senelerde, daha doğrusu 2023 yılında bir video çekmiştim. O videoda Almanya'daki mesleklerin ne kadar para kazandığını incelemiştik birlikte. Bu konuda kaynağımız Stepstone'un her sene yayınladığı Gehaltsreport'tu, yani maaş raporuydu. Bunun 2023 versiyonunu 2023 yılında güzelce incelemiştik. Bu neden önemli? Çünkü Stepstone aslında bu konuda veri tabanı çok geniş bir şirket. Stepstone hiç bilmeyenler için LinkedIn gibi bir şirket aslında. Çalışanlarla işverenlerin buluştuğu bir site. Almanya'da çok kullanılıyor ve orada yüz binlerce belki milyonlarca iş ilanı söz konusu. Yani gerçekten data olarak ellerinde güzel bir veri söz konusu. Ben de bu arada şu an çalıştığım işi Stepstone üzerinden bulmuştum. Bu nedenle ben bu tarz raporları oldukça güvenilir de buluyorum. Geçen gün baktım ve Stepstone'un 2025 yılı için güncel bir rapor çıkardığını gördüm. Kendileri bence oldukça anlaşılır ve görselleri de oldukça hoş bir rapor hazırlıyorlar ve sizlere çok yardımcı olacağını düşünüyorum. Bugün hep birlikte bu raporu inceleyeceğiz arkadaşlar. Şu an kadrajda gözükmüyor ama önümde laptopum var. Birlikte eyaletleri inceleyeceğiz. Hangi alanlar, hangi eyaletlerde ne kadar para kazanıyor? Doğu Almanya, Batı Almanya arasında fark hala var mı? Varsa ne kadar? Kadın erkek arasında maaş farkı ne durumda? Ve diğer birçok soruyu bu videoda cevaplayacağız. Kısacası ileride hayatını Almanya'da devam ettirmek istiyorsan ve kim ne kadar kazanıyor, bu konuda kafanda soru işaretleri varsa bu video sana oldukça faydalı olacaktır. Devam etmeden önce bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa kanalımıza abone olabilirsiniz. Beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Videoyu beğenebilirsiniz ki videoyu beğendiğinizi ben de bu şekilde görmüş olurum. Lafı hiç uzatmıyorum ve hazırsanız videoya başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi ekran kaydını da başlattım. Gördüğünüz gibi Gehaltsreport 2025. Şimdi gelin şöyle inceleyelim. Burada gerçekten çok ilginç bilgiler var. Bakın mesela 45.800 euro Almanya'daki brüt medyan maaşı. 52.300 euro ise Almanya'daki ortalama brüt maaş. Ortalama ile medyan arasındaki fark neydi? Medyan bir sayı kümesinde ortada bulunan rakamdır. Sağında da solunda da aynı miktarda rakam bulunur. 52.300 euro yani ortalama da bütün bu sayıların ortalaması. Bunu bu şekilde düşünebiliriz. Bence 52.300 euroyu düşünmek bana biraz daha mantıklı geliyor. Burada görüyorsunuz Geschlecht yani cinsiyet. Erkekler ortalama 48.000 brüt kazanıyor yıllık. Kadınlar ise 42.100. Burada gender pay gap yani cinsiyetler arasındaki maaş farkı %12,4. Ki bu gerçekten fazla aslında. Eğitim. Bakın burada eğitim çok önemli arkadaşlar. Yani şunu demek istiyorum. Ausbildung yani buranın meslek lisesi diyebileceğimiz kurumdan mezun olup işe başlayan birisiyle master bitirmiş, doktora yapmış falan bir insanın kazandığı maaşlar aynı olmuyor. Bak ortalamada üniversite mezunları yıllık ortalama 60.500 euro maaş alıyor. Üniversite mezunu olmayanlar 43.100. Bu gerçekten fazla bir rakam bence. Ama bak burada böyle değişik bir şey var. Bu 2023 yılındaki raporda yoktu. Maaştan kim ne kadar memnun? %33,6 memnun, %4,2 çok memnun, %46,5 memnun değil, %15,7 hiç memnun değil. Şu yüzdeler de geçen seneye göre değişimleri gösteriyor. Yani geçen seneye oranla bu sene insanlar maaşlarından biraz daha memnun olmuşlar ama memnun olmayanlar %46,5 şurada yani yine yüksek aslında. Fakat ivme güzel, o pozitif diyebilirim. Burada da Berufserfahrung yani tecrübe. Tecrübeniz arttıkça gördüğünüz gibi mesela 1-2 yıllık tecrübe 41.100, 11-25 yıl arası artık böyle yıllanıyorsun yani 50.000'den fazla kazanıyorsun yıllık. Bunlar hepsi ortalama maaşlar. Bak Topstadt München. Yani Almanya'da en çok ödeme yapan şehir Münih'miş arkadaşlar. 58.000 euro. Bir de şuna bakalım. Top branch yani en çok ödeme yapılan alan ise bankacılıkmış. 65.500 euro yıllık brüt maaş. Bu arada bu videoda arkadaşlar bazen brüt demeyi unutabilirim. Burada gördüğünüz bütün rakamlar brüt rakamlardır. Yani vergiden düşülmeden önceki rakamlardır. Bakın burası bence çok ilginç. Hatta şunu biraz şöyle büyütmek istiyorum. Bölgelere göre maaşlar yani eyaletlere göre. 2023 yılında söylediğim şey aslında hala geçerli. Almanya'da güneye indikçe arkadaşlar alım gücü artar. Bakın örneğin benim yaşadığım Bavyera eyaleti 50.000 euro diyor. Baden-Württemberg 50.250. Hessen 50.250. NRW 47.250. Mesela Berlin 48.250 oldukça iyi. Burada bu şekilde görüyoruz. Hamburg da yine çok iyi 52.000 euro. Bunlar güzel rakamlar arkadaşlar. Ve yine burada Berlin hariç bir karşılaştırma yapmışlar. Doğu Batı Almanya. Gördüğünüz gibi arada %16'lık bir maaş farkı söz konusu. Yani evet Doğu Almanya'da kiralar falan hayatı çok daha ucuz. Ama kazandığınız para da çok daha az.
Bunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Burada eyalet başkentlerini görüyorsunuz arkadaşlar. Eyalet başkentlerinde ne kadar kazanıldığını gösteriyor. Mesela Berlin bir şehir eyalet. Yani Berlin eyaleti Berlin'den oluşuyor. Ama Bavyera eyaleti birçok irili ufaklı şehirden oluşuyor. Dolayısıyla şehir olarak baktığımız zaman Münih Berlin'in önünde gözüküyor gördüğünüz gibi. Eyalet olarak baktığımız zamansa Berlin, Bavyera'nın önünde yer alıyordu. Az önce görmüştük. Bu da bence çok ilginç. Yine gördüğünüz gibi Stuttgart'ta mesela maaş çok iyi. Münih'te çok iyi. Bak yine Hamburg oldukça iyi. Düsseldorf çok iyi ki bence NRW'nin başkenti Düsseldorf. Yani Kuzey Ren-Vesfalya'nın en güzel şehri diye düşünüyorum. Burada da diğer büyük şehirleri görmektesiniz. Örneğin Frankfurt burada zirveyi alıyor. 57.250 euro. Yani Frankfurt'ta da maaşlar çok iyi. Yine güneye doğru indikçe maaşların arttığı tezini destekleyen bir bilgi. Çünkü Hessen, Baden-Württemberg ve Bavyera'yı genel olarak aslında burada kastetmiştim. Evet, bu da çok anlaşılır bir bilgi aslında. Şirketiniz büyüdükçe maaşınızın daha yüksek olma ihtimali artıyor. Eğitim konusu eyaletlere göre. Burada üniversite mezunu olmayanların, burada ise üniversite mezunu olanların yıllık maaşlarını görmekteyiz. Örneğin Baden-Württemberg'de 47.000, 65.250. Mesela Bavyera 46.500, 65.750 ki bundan daha yüksek bir maaş şu an göremiyorum. Yani Bavyera'da mesela üniversite mezunu olmak demek ki değerli. Buradan bu sonucu çıkarabiliriz. Ausbildung'la mı geleyim, üniversite ile mi geleyim Almanya'ya diye bir soru varsa aklınızda, bence üniversite mezunu olarak gelmeniz daha mantıklı. İlla ki Ausbildung'la gelmek istiyorum diyorsanız o da tabii ki güzel bir seçenek. Çünkü üniversite için gelmek istiyorsanız finansal durumunuzu göstermek için ya blok hesap açmalısınız ya da bir garantör bulmalısınız Almanya'da yaşayan. Ausbildung'da ise böyle bir şey yok arkadaşlar. Çünkü bir taraftan okurken bir taraftan çalıştığınız için sadece aslında Almanca dil bilgisini bir sertifikayla gösterebilmek yetiyor. Yine çok ilginç bir istatistik. Branşlara göre en yüksek maaşlar ve en düşük maaşlar. Bankacılık, havacılık, ilaç, sigorta, kimya endüstrisi falan. Bak bunlar gerçekten güzel kazandırıyor. Öte yandan transport und logistik, yani herhalde tır şoförü olmak ya da otobüs şoförü olmak, turizmde çalışmak, tarım, otel, gastronomi, bu alanlar daha az kazandıran branşlar diyebiliriz. Şimdi bazı mesleklere daha yakından bakmışlar. Örneğin doktorlar. Mesela doktorluk bence çok kutsal bir meslek. Her ne kadar Türkiye'de doktora şiddet, sağlıkçı şiddet haberleri duysak da Almanya'da çok önemsenen ve bence maddi manevi hakkı verilen bir meslek doktorluk. Ortalama maaş 109.500 euro yıllık brüt. Yani arkadaşlar bu meslek grubunda yıllık brüt maaşınız 3 basamaklı olabilir. Bu oldukça sağlam bir para bence. Mesela Hamburg'da 101.500 euro. Bremen'de 104.500 euro. Bavyera'da 99.750 euro. Mesela Bavyera'nın nasıl doktorlukta Bremen'den daha az para ödediğini şu an anlamadım ama Baden-Württemberg'de keza 101.250 euro çıkmış. Berlin'e bakalım, 96.750 euro Berlin. Gördüğünüz gibi burada da yine kadın erkek eşitsizliği söz konusu. Hatta ortalamaya göre daha fazla. Arada %27'lik bir fark var. Erkekler yıllık 112.000 euro kazanırken kadınlar 81.750 euro kazanıyor. Bak burada mesela biraz daha alt dallara ayırmışlar. Sanırım şu kelime başhekim anlamına geliyordu yanlış bilmiyorsam. 130.750. Düz doktor 91.250, asistan 65.250 ve diş hekimi 64.500. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bankacılık, finans ve sigorta. Burada gördüğünüz gibi 59.500 euroluk bir medyan maaş, 64.750 euroluk da bir ortalama maaş söz konusu. Bunlar bence gerçekten güzel rakamlar. Benim de aslında içinde bulunduğum sektör, finans sektörü, 61.750 euro Bavyera'da. Hiç fena değil. Hessen 65.750, Baden-Württemberg 62.250. Bunlar çok güzel rakamlar. Hamburg'da 67.000 euro. Bak Hamburg 2023 yılında da söylemiştim. Kuzey'in bence yıldız şehridir. Bence Berlin'in önünde bir şehirdir. Bilmiyorum siz ne diyorsunuz? Yine Doğu Alman eyaletlerinin bu konuda geride kaldığını görüyoruz. Yani hala Almanya'da birleşmeden sonra bir tam bütün Almanya olayı söz konusu değil. Yani bunu seçim sonuçlarında da gördük arkadaşlar. Consulting'e baktığımız zaman 62.750 euro ortalama maaş görüyoruz. 58.250 euro da brüt medyan maaş. Yine çok net bir şekilde Hessen, Baden-Württemberg ve Bavyera eyaletlerinin bu konuda başı çektiğini görüyoruz. Yani burada aslında gördüğüm en yüksek maaş Hamburg sanırım 63.250 euro. Burada cinsiyetler arasındaki maaş farkı
örneğin doktorluğa göre ve finansa göre biraz daha iyi durumda. Ve burada aslında bak eğitim seviyesi diğer alanlar kadar fark oluşturmamış. Bu da bence ilginç bir nokta. Videoyu izleyenler için ilginç olacağını düşündüğüm bir başka alan Handwerksberufe, yani tamirci, tesisatçı vesaire bu tarz sanatlarla meşgul olan insanlar. Ortalama yıllık maaş 44.500 euro. Eyaletlere baktığımız zaman arkadaşlar Hamburg'un ortalamadan daha yüksek bir maaş verdiğini görüyoruz. Mesela Sachsen, Saksonya 37.000 euro. Az tabii ki diğer eyaletlere göre ama dediğim gibi burada da kiralar falan daha ucuz oluyor. Burada aslında üniversite mezunu olmak pek de bir rol oynamıyor maaş artışı konusunda gibi görünüyor. Ve informasyons teknoloji, yani IT. IT bence çok güzel bir alan arkadaşlar. Ortalama yıllık maaş 62.000 euro. Bence daha yüksek olabilirdi. En azından öyle bir vibe'ı var bence. Fakat baktığımız zaman yine Hamburg'un kuzeyde parlayan bir yıldız olduğunu görüyorum. 62.000 euro. Berlin 58.500 euro. Bak gördün mü? Genelde Hamburg Berlin'den daha güzel maaşlar veriyor. Ama kiralar bence 3 aşağı 5 yukarı ikisinde de aynıdır. Yani çok farklı olduğunu düşünmüyorum. İçinde Frankfurt'un da yer aldığı Hessen eyaletine baktığımızda 61.250 euroluk güzel bir maaş görüyoruz. Bavyera'da keza 61.000 euro, neredeyse aynı. Baden-Württemberg'de de aynı Hessen gibi 61.250 euroyu görüyoruz. Bak burada mesela eğitim seviyesinin güzel bir rolü var bence. 67.250 euroluk ortalama bir maaş olabilir. Bu gerçekten güzel. Almanya demek mühendislik demektir. Bence Almanya bir üniversite öğrencisi olsaydı makine mühendisliği falan okurdu. Şimdi mühendisliğe baktığımız zaman yıllık brüt maaşın 62.000 euro seviyesinin olduğunu görmekteyiz. Unutmayın, bu ortalama. Bundan daha az da kazanabilirsiniz ki başlangıçta daha az kazanacaksınız. Ama bundan daha yüksek de kazanabilirsiniz. Hemen şöyle bakıyorum, aşağı iniyorum. Otomotiv sektörünün yoğun olduğu iki eyalet Baden-Württemberg ve Bavyera yine 62.750 euro ve 61.000 euro gibi güzel rakamlar görmekteyim. Yine Hamburg'da güzel bir maaş durumu söz konusu. Burada da meslek tanımlarına baktığımız zaman düz mühendislik demiş 69.750 euro. Elektro engineer, yani elektronik mühendisi 66.250 euro. Makine mühendisi 59.000 ve tekniker 51.750 euro. Bence İBF fakültesinden mezun olduktan sonra yapılabilecek en zevkli işlerden birisi marketing alanında çalışmak. Şimdi buna bakıyoruz. Yıllık 57.500 euroluk brüt maaş durumu söz konusu. Efendim Hessen'de 57.000 euro, Bavyera'da 56.750 euro, Baden-Württemberg'de 55.750 euro. Benim üniversiteyi okuduğum eyalet Nordrhein-Westfalen 52.500 euro, Berlin 53.000 euro, Hamburg ise 56.250 euro. Gesundheits- und Sozialwesen, yani sağlık sektörü diyebiliriz arkadaşlar ama burada doktorluktan bahsetmiyorum. Hasta bakıcısı vesaire, onlardan bahsediyorum. 43.250 euro yıllık brüt maaş. Bu arada bu meslek grubu arkadaşlar, özellikle hasta bakıcılık Almanya'da acayip aranıyor ve bunun için üniversite mezunu olmanıza da gerek yok. Ausbildung yapıyorsunuz. Bakın ben şöyle bir şey fark ettim. Eğer bir eyalette ortalama maaşlar düşükse ama bir meslek grubuna çok ihtiyaç varsa, gerçekten çok ihtiyaç varsa orada iyi paralar veriliyor. Mesela bak Bremen normalde fakir bir eyalettir aslında. Yani bildiğim kadarıyla borcu falan da yüksek. Çok ihracat yapmayan falan bir eyalet. Zaten küçük bir eyalet. Koca Bavyera 42.500 euro. Baden-Württemberg 42.250 euro. Hepsinden fazla, görüyor musun? Bremen'e bak sen. Özetleyecek olursak Hamburg, Berlin, Hessen, Baden-Württemberg ve Bavyera. Bu 5 eyalet oldukça güzel eyaletler para kazanmak için. Ama buralarda hayatta diğer saymadığım eyaletlere göre biraz daha pahalı tabii ki. Şehir olarak baktığımızda Münih en çok maaşın ödendiği şehir. Ben de Münih'te yaşıyorum. Ama şu da bir gerçek. Münih şu anda Berlin'den de, Frankfurt'tan da, Hamburg'tan da daha pahalı. Bu biraz şey temasına giriyor artık. Mesela İsviçre'de öyle ya. Maaşlar çok iyi ama buradan oraya gittiğin zaman acayip pahalı. Her şey çok pahalı geliyor yani. Bu sefer işte onu kendi kafanda tartman lazım. Ben ne istiyorum? Tabii ki her şey para değil bu arada. Ama burada bugünkü konumuz maaşlardı arkadaşlar. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce bu maaşlar gerçekten yeterli mi? Yoksa Almanya'da maaşlar daha mı fazla olmalı? Almanya'da çalışanlar, siz maaşınızdan memnun musunuz? Daha fazla maaş almayı hak ettiğinizi mi düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlara yazın. Ben de merak ediyorum ne düşündüğünüzü. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Eğer bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olarak ailemize katılabilirsiniz. Beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz bunu göstermek için like butonuna basabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Ben Emre. Münih'ten herkese selam olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.